Noravax TV'den herkese merhaba. Bugün farklı bir konuyu konuşalım istedik. Aslında mercek altına aldığımız konu genel itibariyle bağımsız markalar. Bağımsız markaların Noravax'taki en önemli sesi, temsilcisi Doruk Çelebi. Bence bu konuyu konuşmak için ideal editörümüzdü. Ben de Doruk'u davet ettim. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne haber? Ne var ne yok? Bağımsızlığımı ilan etmeye doğru emin adımlarla ilerliyorum. Süper. Şimdi ben bağımsız markalarla ilgili olarak Instagram üzerinden çok mesaj alıyorum. Mikro markalar, Kickstarter gibi iştirakler, bunun yanında ciddi bütçelerle üretilen bağımsız markalar, isimleri hepsi birbirine karışmış durumda. Şimdi bunları ayırabileceğimiz bir çizgi var mı? Ya da nasıl sıralayalım bunları? Bağımsız markalar ve mikro markalar, Evet. mikro üreticiler. Bağımsız markalar dediğimizde benim aklıma gelen, birçok kişinin de değerlendirdiği, hemen hemen bütün parçaların, hepsinin diyemiyorum çünkü bazı parçalarda üreticiler mecburen dışarıdan destek almak zorundalar. Kesinlikle. Ama mümkün mertebe bütün parçaların tek kişi, iki kişi ya da çok küçük gruplar tarafından üretildiği, farklı insanların sıra dışı fikirlerinin işte saatçiliğe yansıdığı ve bir yerlere bağlı olmayan, aslında bu bağımsızlık buradan kaynaklanıyor. Bunlar bağımsız markalar. Örneklerini vereceğim birazdan. Bir de mikro markalar var. Evet. Bu mikro markalar da aslında bağımsız markaların biraz daha böyle düşük bütçeli versiyonları gibi değerlendirebiliriz. Çünkü yine sıra dışı fikirler, farklı tasarımlar, sektörün genelinden ayrışan bir takım durumlar söz konusu. Ama en büyük fark, bu üreticiler kendi imkanlarıyla çoğu saatleri üretmiyorlar. Yani kasayı gidiyor X markasını ürettiriyor. Kadranı gidiyor Y markasını ürettiriyor. En önemlisi mekanizmayı bir yerden satın alıyor. Çünkü kendi mekanizmasını üretmek demek ciddi bir mühendislik, ciddi bir altyapı gerektiren bir operasyon. Bu bilgi birikimine, bu Ar-Ge'ye sahip değiller. Ama öte yandan kendi markalarını, kendi modellerini oluşturmak için de yeterince motiveler ve yeterince paraları var. Yeterince geniş kitlelere ulaşabilmişler. Bu anlamda da bir mikro marka sınıfı söz konusu. Mikro marka dediğimizde biraz üretim adetlerinden bahsetmek lazım. Evet. Şimdi bugün ana akım markalar işte 10 binler, 100 binler, Milyonlar. hatta milyonlar gibi yıllık üretim adetleri söz konusu olabiliyor. Doğru. Bağımsız saatçilik dediğimizde çok çok az. Yani belki yıl içinde 10'dan az, işte 10 ile 100 arası, 100 ile 1000 arası gibi üretim adetleri varken mikro markalar bu iki seviyenin arasında yer alıyor. Yani aslında talebe göre de onlar hareket ediyor diyebiliriz. İşte yüzler, binler, 10 binler, hatta bazı markalar için yıllar içinde 100 binleri aşan üretimler söz konusu. Ama dediğim gibi böyle çok net ayrımlar yapmak mümkün değil. Tabii işte ana akım olup aslında bağımsız saatçiliğin kriterlerini karşılayanlar da var. Mesela, evet. Yani mesela şimdi Rolex bağımsız mıdır, değil midir? Her şeyini kendi üretir. Ama çok adetlerde üretir. Evet. İşte bir yönetim kurulu vardır ama hiçbir işte holdinge vesaireye bağlı değildir. Vakıf çünkü. Ama kendi içine gayet bağımsız hareket eder. Kelimenin tam anlamıyla bağımsız Doğru. hareket eder. Hatta o kadar bağımsızdır ki diğerleri ona birazcık bağlıdır. Evet. Onun tasarımlarını, onun fikirlerini benimserler gibi. Dolayısıyla bu tarz böyle sınırları tam da belli olmayan ayrımlar yapabiliriz. Anladığım kadarıyla tasarım bence bu bahsettiğimiz segmentlerin ortak noktası. Şimdi tasarımda farklılaşma mı yoksa tasarımı kendince yorumlama mı? Buna da dikkat etmemiz lazım. Örnek veriyorum yine. Halihazırda Rolex'ten gittim diye aynı örneği vereyim. Şimdi bugün bir dalgıç saatinin Submariner'a benzememe ihtimali yok. Ama siz buna kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Öte yandan bambaşka bir şeyle de saat severlerin karşısına çıkmak mümkün. Örnek veriyorum. Urwerk, MB&F'in. Yani çok sıra dışı. Öyle fütüristik desem, acayip desem, aykırı desem, her anlamda çok ufuk genişleten ve sizi böyle farklı duygulara yönlendiren saatler söz konusu. Şimdi yine bağımsız saatçilikte bir Philippe Dufour, bir Laurent Ferrier son derece klasik işte dress watch kategorisinin direkt merkezinde yer alan saatler üretiyorlar. Ama bağımsız saatçiler. Şimdi bu tarz saatlere işte Patek Philippe'de yani hatta Rolex'te bile artık karşılaşıyoruz. Ya da bir Frederic Constant'ta veya Seiko'da her kategoride zaten bu tarz tasarımları kendine örnek alan bir takım üreticilerle karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla çok aykırı tasarımlardan gidenler de var. Halihazırda milyonlarca kez denenmişi kendisi yorumlayan da var. Anladım. Peki sen bağımsız dediğinde hangisini kendine daha yakın hissediyorsun? Bağımsız dediğimde ben birkaç kriteri göz önünde bulunduruyorum. Aykırı tasarımlar her zaman için tercih edilir olmuyor benim açımdan. İlk başta çok dikkatimi çekiyor, çok ilgimi çekiyor ama sonrasında kullanışlılıkla ilgili birazcık problemler yaşıyorum aykırı tasarımlarda. Yani bugün saatin okunabilirliğini ön planda bulundurmayan modeller bana böyle bir saatten daha çok işte masa üstünde ya da kolumda ya da kutumda fark etmez duracak sanat eserleri gibi geliyor. Dolayısıyla ben mekanizmasını işte kendisi üreten aykırı bir fikri kendine örnek alan ama aykırılıkta da belli sınırları aşmayan.
markaların modellerine yönelmek benim zevkim açısından bağımsız saatçiliğin daha sürdürülebilir yaşanmasını sağlıyor. Anladım. Şimdi tabii ben bağımsız saatlere ve bağımsız markalara o derece meraklı değilim. Doruk kadar meraklı değilim ki zaten geçen sene geçtiğimiz Watches and Wonders fuarında Evet. Doruk'un bağımsızlara ayrılan bölümde harcadığı vakitten oraya olan düşkünlüğünü de anlayabiliyoruz. Bu örneği daha önce de söyledim. Luna Park'ta unutulmuş çocuk gibiydim. Hani Evet. unutulmak umurumda değildi. Çok eğlenceliydi benim için. Gerçekten öyle. Bu arada ben tabii genel itibariyle hakkında bir şeyler yazabilmek için bağımsız markaları da ziyaret ediyorum. Onlarla konuşuyorum. İşin ilginç kısmı o markanın sahibine veya çok beğendiğiniz saatin tasarımını yapan mühendise de o standta rastlamak mümkün. Yani bağımsız markaların biraz daha müşterisiyle daha yakın, daha organik bir ilişkisi olabiliyor. Veya aklınızdan geçen bir şeyi söylediğinizde ya şurası şöyle olsa keşke dediğinizde aslında yapabiliriz gibi bir cevap alma şansınız da var. Doğru. Yani karşınızda oturan insanla saatini neden çok beğendiğini konuştuğunuz bir diyalog aslında şöyle olsaydı o saati daha çok seveceğiniz şeklinde dönüşebiliyor ve karşınızdaki insan bunu değerlendirip evet aslında yapabiliriz diyor. Yani bunu senin bahsettiğin ana akım bir markayla anlatmak bence bırak mümkünü yani kesinlikle ihtimali bile olmayan bir şey. Fakat bağımsız bir markayla bu yapılabiliyor. Şimdi şöyle bir detay var. Başarılı markaların ardında yatan tutkulu yöneticiler, tutkulu çalışanlar. Evet. Saat sektöründe özellikle bu ana akım markalardan bahsedersek tutku kategorisinde eksik kalmış çalışanlar yüksek pozisyonlarda görevlendirilebiliyorlar. Yani bir insanın pazarlama konusunda çok başarılı olması, endüstriyel tasarım konusunda çok başarılı olması, işte örnek veriyorum üretim kabiliyetlerinin çok yüksek olması onu bir saat meraklısı kılmaz. Doğru. Eğer saat meraklısı değilse evet verilen görevi layıkıyla yerine getirebilir. Doğru, Fakat o tutku eksikliği, saatleri olan tutku eksikliği onun daha farklı bir sonuca ulaşmasını sağlar. Bu her zaman zaten olması mecburi bir koşuldan bahsetmiyoruz. Ama bağımsız markalarda işte markanın yaratıcısından tasarımcısına, üreticisinden oradaki tedarikçisine zaten her basamakta, her aşamada çok tutkulu insanlarla karşılaşıyoruz. Bana çoğunlukla bir müşteri gibi yaklaşmıyor. Bana bir saat meraklısıyla sohbet edermişçesine yaklaşıyor. Şimdi saat merakının zaten bizim için en motive edici kısmı da bu. Yani aynı merakı paylaşan insanların bir şekilde bir araya gelebilmesi. Kesinlikle. Bizi bir araya getiren sebep saatler. Ama olay saatlerden çıkıyor bir yerden sonra. Bağımsız markalarda da öyle. Dünyanın öbür tarafında, herhangi bir coğrafyasında benim kadar saatlere meraklı biriyle ve saatlere o konusuna da çok hakim biriyle ben sohbet edebiliyorum. Evet. Ve o da ben onun karşısına çıktığında aynı heyecanla beni karşılıyor. Onun saatini satın alırım ya da almam. Problem değil. O aslında oradaki tutkusunu yansıtıp benim gözümdeki o ışıltıyı görmekten mutlu oluyor, tatmin oluyor. Beni aslında etkileyebilmiş olmak orada anlattıklarıyla, yaptıklarıyla, gösterdikleriyle. Onda asıl bence hazzı yaratan o. Tabii ki yani sonuçta hepsi ticari girişimler. Mutlaka, evet. Günün sonunda saatlerini satıp para kazanmak istiyorlar. Ama benden aldığı geri bildirim de onun için çok kıymetli. Bahsettiğim şey buydu. Kesinlikle. O geri bildirimi belki bir noktada kullanabilir de yani. Ve şu da enteresan. Saat üretmek yani acayip bir serüven. Böyle milyonlarca üretilen saatlerden bahsetmiyorum. Fikir birliğine varıp kendi başına emekleme adımlarıyla ilerlediğin bir durumu sıçramaya çevirebiliyorsun. Biriyle olan bir etkileşimin, belki birkaç dakikalık bir sohbetin, ondan alacağın bir bakış, bir görüş senin tasarımlarında, senin üretimlerinde bambaşka bir ufuk açabiliyor. Şimdi bağımsız saatçilikte önemli bir yapılanma var. 1985'te kurulmuş AHCI olarak geçiyor. Evet. Bunun okunması için ben yine Google Translate'ten destek alacağım. Académie horlogère des créateurs indépendants. Yani Bağımsız Yaratıcılar Saatçilik Akademisi olarak nitelendiriliyor. Bu yapılanmanın içinde üye birçok saatçi var. Bu saatçilerin bazıları kendi markalarını yaratmışlar. Bazıları sektöre hem gönül vermişler hem de müthiş katkılar da bulunmuşlar. Birçok isim söz konusu. AHCI'nin kendi sitesine girip takipçilerimiz buradan enteresan tasarımlara göz atabilirler. Ama ben bağımsız saatçiliğin özellikle günümüz saat dünyasında böyle bir nefes alınacak, yani sıcak kumlardan serin sulara atlamak gibi bir alan yarattığına inanıyorum. Çünkü standart saatlerden sıkılmadım. Standart saatleri çok beğeniyorum. Bu büyük markaların büyük modellerini beğeniyle takip ediyorum. Ama bu tarz farklılıklar da bence asıl motivasyonu sağlayan, sizi tekrardan hayal kurmaya yönelten bir takım durumlar oluşturuyor. Bahsettiğin örnek yani sonuç itibariyle standardın dışına çıkmak, hayal kurmak, hayal kurabilmek ya da sıra dışı senin tabirinle olanı istemek gerçekten çok güzel şeyler. Fakat sonuç itibariyle saat objelere dayalı bir hobi. Ve objelere dayalı hobilerin genel beslenme kısmı
alışverişle oldu. Sonuçta özellikle bahsettiğin kuruma kayıtlı ya da orada faaliyetlerine devam eden markalar ya da tasarımcılar diyelim, ürünlerini ne yazık ki oldukça yüksek fiyatlara satıyorlar. Doğru. Son derece normal bir şey aslında. Harcadıkları efor, emek, belki tasarıma verdikleri özen, bunun muhakemesini yapmak bize düşmemekle birlikte bu tür aykırı tasarımları, sıra dışı tasarımları, bağımsız kabul edilebilecek ya da en azından outside the box dedikleri, yani standardın dışında düşünebilen insanların elinden çıkmış ürünleri almak isteyen ancak bütçesel olarak bunlara erişemeyen birçok kullanıcı var. Veya bazı insanlar, sonuç itibariyle bazı saat kullanıcıları bu saatleri görsel manada beğense de bütçelerini bu saatleri ayırmak konusunda öncelikli davranmak istemeyebiliyorlar. Burada 20.000 frank, 30.000 frank gibi fiyatlardan bahsediyoruz. Doğru. Saat meraklıları, saat kullanıcıları artık ne dersen bu merakın seviyesine, bu bütçeleri bu saatlere harcamakta, bu saatlere vermekte imtina ediyorlar. Şüpheli yaklaşabiliyorlar. Çok ki da bunu haklılar. Aslında çok da normal görüyorum. Aslında burada aklıma gelen şöyle bir örnek var. Seninle Citizen Tusiosa incelemesi yaptığımız zaman çok renkli kadranların aslında bu tür giriş seviye modellerde denenmesinin bütçesel manada çok daha sağlıklı olacağına karar vermiştik. Hakeza sen zaman içerisinde turkuaz kadranlı bir Oyster Perpetual alarak vites yükselttin. Bayağı bir vites yükselttin. Ama sonuç itibariyle orada bahsettiğimizin doğruluk payı bence hala geçerli. Yalnız gel gelelim burada bağımsız modellerde, bağımsız markaların sunduğu saatlerde bir canlı bir ya da aykırı bir kadran renginden çok daha fazlası var. Bu tasarımlara daha ulaşılabilir, görece eli ayağı yere basan makul fiyatlarla ulaşmanın yolu nedir Doruk? Bu anlamda gitmemiz gereken nokta mikro üreticiler. Mikro üreticiler tabii ki düşük fiyatlarının karşılığında size bazı şeyleri eksik ya da hatalı sunabiliyor. Bu eksikliklerin en başında işçilik, Doğru. bir takım mühendislik detayları, üzerinde yeterince denenmemiş, test edilmemiş tasarımlar. Bunların riskini göze almanız gerekiyor. Ama bazı riskler karşılığında da verdiğiniz paranın çok daha fazlasını aldığınız hissiyle karşılaşıyorsunuz. Evet. Çünkü şöyle bir şey düşünün. 100.000 euroluk bir saat ile çok benzer bir saati 300, 400, 500 euroya aldığınızda aslında çok kelepir bir şeyle karşılaşmış hissine kapılabilirsiniz. Bunu kapılmak diyorum çünkü aslında aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Ama yine de ben bunların denenmesi ve bir şekilde hani nefis köreltmek için değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu yollardan geçtim. Şimdi bugün evet üst düzey bağımsız saatlere ulaşmak maddi açıdan çok kolay değil. Ama aynı şekilde çok daha düşük fiyat etiketlerine satılan mikro üreticilerin saatlerine hızlı bir şekilde alıyorsunuz, kolunuza takıyorsunuz. Zaten süreç ondan sonra başlıyor. Her seferinde size aynı heyecanı yaratmayabiliyor. Evet. Aynı şekilde kolunuza baktığınızda ya bugün de aynı mutluluğu hissettim, bugün de aynı sıra dışılığı yaşıyorum demiyorsunuz. Bir yerden sonra normalleştirmeye başlıyorsunuz. Evet. Zaten bu tarz saatler maalesef birazcık da sohbet başlatıcı olarak kullanılıyor. Saatlere meraklı bir komünite içindeyseniz, bir topluluğa mensupsanız sizin o farklı saatiniz işte o WhatsApp grubuna fotoğrafı attığınızda ya bir sonraki buluşmaya şu saatini de getir biz de deneyelim denildiğinde sizi mutlu etmesi için var. Siz de zaten öbürünün kayışını alacağıma bunun komple saatini alırım diyorsunuz. Orada kısa süreli bir mutluluk yaşıyorsunuz. Hevesiniz geçince de bir başka kısa süreli mutluluk yaşamak isteyen saat meraklısına o saatinizi teslim ediyorsunuz. Böyle miras gibi kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Yani işin böyle bir boyutu da var. Tabii ki çok acayip saatler var. Onlara yani sadece sahip olduğunuzu bilmeniz bile size yeterince zevk veriyor. O zaman o saatler zaten koleksiyonunuzun ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Ya da kişiselleştirilmiş ürünlerde işte bu tarz sonraki satışlar çok göz önünde bulundurulmuyor. Size özel detaylar barındırıyorsa o zaman yine zevkli bir şekilde bu hobinizi devam ettirebiliyorsunuz. Doruk yakın zamanda çok ilginç görünümlü ve hakikaten çok uygun fiyatlı bir saat almıştı. Diğer saat sever arkadaşa teslim etmek lafı geçmişken ben artık o saati senden teslim alabilirim diye düşünüyorum. O aldığım saat 1970'li yıllardan Amida'nın Digitrend diye bir modeli. Bu Driver's Watch diye geçen. Şimdi ben bu saat kategorisini çok seviyordum. Evet. Hala da seviyorum. Fakat düşündüğümden farklı durumlarla karşılaştım. Saati okumak zor. Saatin kesinlikle işte bilekteki duruşu, konforu. Saat gibi durmuyor. Acayip bir şey. Evet. Her gün takar mıyım? Takmam değil, takamam. Doğru. Fakat o saate sahip olmak yine beni mutlu ediyor. Ve pilli bir saat. Mekanik versiyonunun pilli bir homacı diyebiliriz. Üzerinde tabii ki marka vesaire bir şey yazmıyor. Yani komik bir paraya satılıyor. Parayı küçümsediğimden değil yani genel saat sektörünü düşündüğümüzde çok da dişe dokunmayacak bir meblağ karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Bu tarz ürünler aslında var. Özellikle uzak doğulu üreticilerin
sıra dışı saatlerine ulaşabileceğiniz bir takım web siteleri var. Bu şekilde bir heves giderme operasyonunu ben çok mantıklı buluyorum. Peki şimdi bu bağımsız saatlere sen çok ilgili değilsin biliyorum. Değilim, ama yine de biliyorum. dikkatini çeken bağımsız saatler, markalar ve modeller vardır. Var. Nedir onlar? Bununla ilgili aslında birkaç tane anım var. O da fuar gezilerinden. Kaç senesindeki fuar olduğunu hatırlamıyorum ama Christophe Claire'nin standına gittim. Doğru. Hatırlıyorum. Christophe Claire'nin standında modeli hatırlayamıyorum. Extreme diyeceğim geliyor ama. Extreme One. Evet. Extreme One, tamam, doğru. Toplar ve mıknatıslar. Kesinlikle. Toplar ve mıknatıslar. Standa gittim, oturdum ve saati inceliyorum. O sırada da oradaki yani marka çalışanlarından biri var orada. Yani bir stand hostesi veya bana bilgi vermek için oraya kiralanmış bir çalışan değil. Onlardan konuşuyoruz ve saatin nasıl çalıştığını bana anlatıyor. Gerçekten manyetik toplar var. Manyetik ortam üreten bir düzenek kurulmuş saatin içine. Safir kristal tüplerin arasında bu toplar sol ve sağ akrep yelkovan şeklinde belli bir ortalamayla size saati söylüyor. Retrograd aynı zamanda. Evet. Retrograde olayını ben o zaman bilmiyorum ama bu arada. Ondan sonra işin ilginci. Tabii ben de daha önce bu markayı duymakla birlikte bilfiil saatlerine ilk defa erişim şansı yakalıyorum. Daha sonra Türkiye'deki yetkili distribütör olan Shark Saat'in ofisinde de tekrar deneme şansım olmuştu ama tabii o zaman birazcık daha hazırlıklıydım neler olacağını. Ben de inceliyorum ve direkt olarak tabii ki hani biraz bu işi düşünen, birazcık da mantık yürütebilen bir insan olarak dedim ki bu safir kristalin içindeki manyetik tüpler burada belli bir manyetik ortam direnciyle durabiliyorlar. Doğru mu? Evet. Peki dedim yandan bir darbe aldığında ne olacak? Yani sonuç itibariyle. O zaman dedim bu mıknatıs bu kadar güçlü mü ki? Eğer bu kadar güçlü bir mıknatıs varsa içinde gerekli kalkan olmadığı için mekanizmayı bozacaksınız. Oradaki mühendis mi diyeyim artık marka çalışanı bana dedi ki ne kadarlık bir darbeden bahsediyorsunuz dedi. Yani dedim hani günlük hayatta kullanabileceği bir darbe. Bana şöyle dedi. Günlük hayatta alabileceği en büyük darbeyi yapalım o zaman dedi. Saati benden aldı. Bırak vurmayı. Bir kokteyl yapar gibi shaker gibi saat sallamaya başladı. Ben dedim herhalde tüpler kırılacak falan. Böyle metalik bir bilye sesi de geliyor içinden klik klik. Ve saatin bütün ayarları bozuldu. Ben dedim ki bakın dedim bütün ayarlar bozuldu dedim. Bakın dedi. Tak deyip her şey olması gereken yerine geldi. Evet. O sahneyi hiç unutmuyorum. Yani safir kristal tübün içinde manyetik toplar darbeyi almadan önceki haline yaklaşık 2 saniyelik bir gecikmeyle gelmişti. Dolayısıyla benim bağımsız markalara dair aklımda kalan en önemli detaylardan biriydi bu. Hala çok hayranlıkla hatırlarım. Daha sonra Türkiye'de de deneme şansım olmuştu. Hatta bileğimde bir fotoğraf çekmiştim. Çok da iyi hatırlıyorum. Yani evet genel manada bu tür tasarımsal farklılıklar sunan böyle bu tür sıra dışı yorumlamalarla müşterilerin karşısına çıkan markalar hakikaten çok hoşuma gidiyor. Resens bunlardan biri aynı zamanda. Onu da gerçekten beğeniyorum. Şimdi Christophe Claire'nin manyetik toplarından bahsettin. Manyetik top saati, Magnetic Ball Watch isimli bir marka var. aynen bu şekilde topları bir kanalın içine yerleştirmiş ve orada tabii ki pilli saatler çok daha ucuz ama orada eğer olay oradaki topla zamanını göstermeye ulaşmaksa çok daha ucuza bunun bir işte yani homocu bile diyemeyeceğim ama farklı bir yaklaşımı kendine esas alan saatlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu durumda Instagram'da bana saat konusunda soru soran takipçilerimle olmazsa olmaz cümlelerden biriyle sana döneyim. Link var mı? Yukarıdan kaydırabilirsiniz ya da aşağıdan neyse. Peki ben Christophe Claire ile olan eğlenceli anımı anlattım. Resens, MB&F, Urwerk, HYT bunlar aklıma gelen diğer markalar. Gerçekten hepsinin çok özel bir yeri var. Bir şey diyemiyorum. Çoğu tasarım benim günlük hayatımda kullanabileceğim şekilde değil. En basitinden HYT ufak bir teraryum gibi bileğinizde. Yani onu sağlıklı bir şekilde darbelerden korumak bence neredeyse imkansız. Ama bu işin bu kadar içinde olan ve buna merak duyan biri olarak senin de mutlaka kişisel seçimlerin vardır diye düşünüyorum. Onları da öğrenelim. 2 tane marka var. Bir tanesi Hollandalı 2 üreticinin, 2 saatçinin yarattığı Groeneveld markası. Onun geçen seneki fuarda tecrübe ettiğim Chronograph diye bir modeli var. Yani kronograflı saatleri seviyoruz. Hani saatin tantalum kasasından, oradaki işte paslanmaz çelikten üretilmiş çarkların dişleri arasındaki o kırılmış pahlar, parlatmalar, polisajlar, detaylar, ışık oyunları nefes kesiciydi benim için. Artı Groeneveld'in sahipleriyle masanın iki kenarına oturup bana saatlerini anlatmaları, orada işte bir takım detaylara dikkatimi çekmeleri, bu bence unutulmaz bir tecrübe. Henüz elimde inceleyemediğim ama fotoğraflardan çok beğendiğim Peterman Bedat markasının. Evet. Ben de hiç incelemedim onu. Bir fuarda da denk gelmedik bu arada. Zaten öyle çok az hatırlıyorum. üretildi. İşte platin kasa, split seconds kronograf
kalibresi var. Komplikasyon açısından yüksek bir takım özelliklere sahip. İşçilik muazzam seviyede. Ölçüler gayet kullanılabilir. Güzel. Takılabilir ölçüde. Şimdi şunu düşünüyorum. 200 küsür bin euroluk bir fiyat etiketi söz konusu. Aynı şekilde 200 küsür bin eurolara benzer komplikasyonda bir Patek Philippe modeline de ulaşabiliyorsunuz. Yani ulaşamıyorsunuz da Şimdi onu hadi diyecektim. ulaşabildiğinizi varsayalım. Şimdi gerçekten cebimde 200 bin euro ile 200 küsür bin euro ile saat alışverişi yapacak olsam Peterman Vedat'ımı alırım, Grönefeld'i mi alırım, yoksa Patek'i mi alırım, yoksa Lange'yi mi alırım? Bu konuda kafam çok karışık. Bu konuya ben de sağlıklı bir yorum getiremiyorum. Bu sanırım o 200 bin euronun sizin için ne kadar gözden çıkarılabilir bir miktar olduğuyla alakalı. Eğer kenarda 200 milyonunuz duruyorsa muhtemelen zaten çok da bir önemi kalmıyor. Ama 400 bin euronun 200 bin eurosuyla alışveriş yapacaksanız zaten yapmayın. Yani böyle mantıksız alışverişler çok da onaylamıyoruz. Ya bu konu çok uzun. Sabaha kadar anlatsam hem sıkılmam ama sizleri sıkmak istemiyorum. Eğer bizlere bu konuyla ilgili daha fazla soru yöneltirlerse devamını veya farklı konulara değinmeyi de düşünebiliriz. Aslında ben değinmek isterim ama halihazırda sektörün bir takım gereksinimlerini de bir plana oturtup çekmemiz gerekiyor. Doğru. Teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Biz teşekkür ederiz Doruk. Fikirlerinle bize aydınlatıcı oldun. Bu durumda eğer bağımsız markalarla ilgili bir sorunuz varsa direkt Doruk'a yazabiliyorsunuz. Diğerinden ben de kendim söyleyeyim. Peki çok teşekkür ederiz. Vaktinizi aldık. İyi hafta sonları herkese. Hoşça kalın.